Arkadaşlar merhaba. Şimdi Montreal'e ulaştık. Şöyle gel bir de buradan bir çekelim. İn aşağı in kamera. Hayır kamera. Kamera aşağı. Görünüyor mu? Ama şu an video çekiyormuşum ki ben. Assassin's Creed'deki kapılar aşkı şunlar. Benim Valhalla oynarken kırıp içerideki altınları çaldığım yer. Yani oraya da grafiti yapmışlar gerçekten. Banu Berberoğlu hala çekiyor mu? Başlayacak, yeniden başlayacak YouTube'a. İnan senin YouTube'a girişinden çok daha heyecanlıyım Banu'nun girişinden. O benim için eski bir defter çünkü. Eski bir ikoniçe. İkoniçe. Tek şerit, her iki tarafta duvarlarla çevrili bir yolda sıkıştık kaldık. Arkadaşlar merhaba. Şimdi Montreal'e ulaştık. Biraz uzun bir yolculuk oldu. Yani bir Avrupa şehrindeymiş gibi hissetmiyorum. Ne yalan söyleyeyim. Toronto nasılsa burası da öyle gibi geldi bana. Ya şimdi Montreal sokaklarında geziyoruz. Şimdi bir tane buranın çok büyük bir parkı varmış. Oraya doğru sürüyoruz arabayı. Bakalım parka gidince bir etrafı çekeceğiz. Bir acıktık. Yanımızda bir şeyler getirmiştik. Onları yiyeceğiz. Şimdi biraz size etrafı gösterelim arabayla giderken. Biraz siz de etrafı görün. Toronto'dan farklı mı değil mi göreceğiz artık. Yani Toronto'nun aynısı gibi geldi bana açıkçası. Yani yollar olsun, yolların çukurluğu olsun. Yolların kötülüğü olsun. Apartmanlar belki biraz hani Avrupa'yım diyemem. Sadece farklı yani. Sadece farklı evet girişleri yani Merdivenli böyle dışarıdan merdivenli girişleri Aynen. var. Üst katları şöyle görünüyor zaten. dışarıdan merdivenli yan girişler bildiğiniz normal Toronto'daki herhangi bir çift katlı house'u bölmüşler ikiye. Bir alttan giriş bir üstten giriş yapmışlar. Evet, Toronto'da bir house yani bir kişinin yaşadığı ev olarak düşündüğümüz şeyi burada 2-3 daireye bölmüşler. Tek fark o galiba. Evet yani bana o gibi geldi. Bakalım daha merkeze inmedik gerçi. Merkeze ve burada bir ada var. Aynı Toronto gibi yani. Toronto'da da göle merkeze indiğinizde ada var. Burada da merkeze inince ada var. Göl var. Oraları bir gezeceğiz bakalım fikrimiz değişecek mi? Şu an için Toronto ile aynı ruhu verdi bana yani. Evet yani bir farklı bir ruh vermedi bize. Toronto neyse burası da öyle gibi geldi benim için şu an. Buranın ya şöyle bir bilgi vereyim arkadaşlar size. Burada şu an mesela kırmızı ışıkta duruyorum. Burada Montreal yani Quebec eyaletinde sadece Montreal'de kırmızı ışıklarda sağa dönemiyorsunuz. Ya eğer olur da buraya gelirseniz sakın kırmızı ışıkta sağa dönmeye çalışmayın, ceza yersiniz. Evet yani Toronto'da serbest normalde. Alışkınız o yüzden. Gerçi şehir girişinde de kocaman hani burada kırmızıda sağa dönülmüyor diye bayağı devasa bir tabela yapmışlar insanlar anlasın diye. Evet. İnsanlar ya çünkü genelde insanlar turistik amaçlı da geliyor bu şehre ve çoğu insan bu sebeple ceza yediği oluyor. Bakalım evsiz durumu nasıl burada? Toronto'daki çok gibi fazla her şöyle köşe başında diyorlardı. evsiz var mı? Downtown'a inince göreceğiz. Aynen merkezde var. Hele ki merkezdeki o parka gidiyoruz. Ya haritadan görerek gittik aslında şey yapmadık yani. Çok fazla bir araştırma yapmadık gelmeden. Haritayı açtık. Merkezde büyük bir park gördük. Her yere yakın görünüyor yani. Her önemli yere yakın görünüyor. Oraya gidelim dedik. Ya şehrin yapısı olarak da Toronto'ya çok benziyor bence. Evet yani ya şunu söyleyebilirim mesela. Toronto kadar sanırım kondo yok burada. Toronto'daki kadar. Yani şu an için gördüğüm kadarıyla Onu merkezde konuşuyorum. anlarız bence. Onu merkeze yaklaşınca anlarız. Evet eşimin dediği gibi ama ya şu an için anladığım kadarıyla çok fazla bir şey yok burada. Kondovari binalar göremedim Evet, daha. kondo dediğimizde bu gökdelen gibi olanlar. Bizdeki işte. rezidans gibi Evet. düşünebilirsiniz Türkiye'deki. Evet gerçekten küçük binalar bu arada. Hepsi güdük güdük. Bizim evin orada da böyle küçük küçük binalar var ama yine şeyler de var yani. Bu rezidanslar, kondolar, büyük apartmanlar. Burada genelde gördüğüm kadarıyla 4-5 katlı gibi görünüyor şu an binalar. Evet ilk evsizimizi gördük. Nerede? Oh. Evsiz mi? Arabalardan para istiyor. Evet. Yani çok aşırı değil şu an. Bakalım merkeze ilerledikçe.
Burası herhalde buranın Midtown'u mu? Bu arada hani evsizlerden rahatsız olduğumuzdan değil yani. Sadece karşılaştırma yapıyoruz kendi Karşılaştırma yapıyoruz aynen. Yani Toronto'daki evsiz sorunu çok büyük. Yani Kanadalıları bile üzen bir durum. Hani neden ülkemiz bu duruma gidiyor, insanlar bu kadar kötü durumda oluyor diye. Bakalım hani Montreal, ne bileyim Fransız eyaleti belki biraz daha farklıdır bu konuda. Bir de şöyle yani evsiz sorunu Toronto'da çok büyük diyoruz ama Amerika'daki kadar değil. Hani onun da altını çizelim. Amerika yani Toronto'nun falan böyle 5-6 katı bir yer evsiz sorununda. Buradaki trafik kuralları da biraz garipmiş. Yani çok temkinli ilerliyoruz şu an ikimiz de. Ya ceza yememek için her şeyi yapıyorum şu an. Ya cezalar gerçekten caydırıcı. Güzel bir şey bu arada. Onu da asla yadırgamıyorum. Evet, mesela Ontario'da kırmızı ışık, yani bir Toronto'nun bulunduğu eyalette kırmızı ışık cezası yaklaşık $360 civarı bir şeydi sanırım, yanlış hatırlamıyorsam, ama ya 300 olduğuna eminim. 300 küsurat gibi varsayın. Evet yani $2.400 asgari ücret, öyle pay biçin hani 300 küsür. O yüzden az bir miktar değil yani buradakiler için. Yani asgari ücretten kastımız da eğer 40 saat çalışacak bir yer bulabilirseniz. Evet yani diyelim Minimum ki wage'den. tüm zamanınızı verdiniz ve full time çalıştınız, $2.400 alıyorsunuz. Ya tabii bu şey 2400 hani yani Asgari ücret işte saatlik yani. asgari ücret minimumdan. Evet. Ya şu açıdan konuşmam gerekirse şu an için Montreal'de uzun... Bir dakika, çok güzel dedin. Montreal dedin. Montreal diyorlar. Onur çok güzel bir noktaya parmak bastı. Çünkü yaklaşık böyle videoyu çekmeye başladığımdan beri bu konuda hani biri çıkıp da ya kardeşler o öyle söylenmiyor diyecek diye içimi yiyordu. Sürekli Montreal deyip duruyoruz. Ama açıkçası Montreal olarak okunduğunu bildiğim halde Montreal demek çok hoşuma gidiyor. Daha kolay çünkü söylenişi. O yüzden arada Montreal demeye devam edeceğim ama Onur çok havalı bir giriş yaptı. Hiç de değil, havalı ama olsun. Toronto'da Toronto diye okumuyormuş. Toronto diye okuyormuş. Biz ona Ya, Toronto demeye genel devam işte ediyoruz. T'ler genelde atılıyor. Hani Toronto, Montreal, Quebec, Allah'tan Quebec yani. Onda bir değişiklik yok. Ne bileyim, T'lere basarak söyleyince de oluyor bence. Bence de oluyor ya. Çok abartıyorlar. Çok hani ne bileyim, anlaşılıyor bence ya. Hani bize yeni Türkçe öğrenen biri gelip de böyle çat pat Türkçe söylediğinde biz anlıyoruz mesela onun ne demek istediğini. Ben mesela Uber yaptığım için yolcularıma, eğer olur da bir gün yolunuz Türkiye'ye düşerse, herhangi bir Türkçe kelime kullanınca yani insanlar çok mutlu oluyor diyorum. Yani ki ben açıkçası bir turist Türkçe konuşmaya çalışınca mutlu oluyorum. Ya hoşuma gidiyor, sempatik geliyor bana. Burada mesela insanlar sizin İngilizcenizle gerçekten dalga geçebiliyor. Yani İngilizceniz niye bu kadar kötü? Nerede öğrendin bu İngilizceyi? Yani böyle dalga geçmek gibi değil de tam böyle şeytani bir mizah yapıyorlar bunun üstünden. Bence iyi niyetli olmayan. İşte Evet. Şeyi mesela, bu aksanını nereden getirdin bakalım bize falan gibi böyle hani. Övdüm mü, yerdim mi, ne yaptın şu an diyesi geliyor insanın. Bilmiyorum, bana tuhaf geldi o tavır. Yani herkes tabii ki öyle değil bu arada. İşte ne kadar güzel konuşuyorsun, kaç yıldır konuşuyorsun, ne güzel falan diyen de var. Ama böyle arada işte şey yapan da var. İşte bize bu aksanı nereden armağan ettin? Ha, Sözde evet. Hani güzel bir şey söylüyormuş gibi davranıyor. Aynen, yani bazen... Ama şey demek istiyor yani, hani yeterince iyi konuşmuyorsun, anlıyorum senin başka bir yerden geldiğini demek istiyor. Yani ama şey diyebiliyor musun? Orayı siz tamamlayın. Sen kaç tane dil konuşabiliyorsun? Ya o kısım benim ilk başta çok canımı sıkmıştı açıkçası. Yani şey böyle hani en ufak telaffuz hatanızda bile düzeltmeye çalışıyorlar. Halbuki ne bileyim bizde yıllardır yaşayan yabancılar çok çat pat Türkçe konuşmaya devam edebiliyor. Biz Evet. garipsemiyoruz bunu yani. Hani bu insan niye yıllardır öğrenmedi demiyoruz hani. Evet, mesela örnek verecek olursak MasterChef'ten Danilo Zan'la ya yıllardır aynı şekilde konuşuyor ve ya artık insanlar buna okey oldu, yani benimsedi. Adam en azından konuşmaya çalışıyor diyoruz yani. Yani değişik işte, o da insandan işte insanlar ya, her yerde farklı insanlar var. Siirt arası mı acaba burada insanlar Olabilir, evet. park etmiş? Evet.
buraya dönelim bence. Şu an Montreal'in en büyük parkındayız. Hemen adını da kontrol ediyoruz. Montreal Park'mış Yani burası. yani Kraliyet Dağı Parkı. Gerçekten de dağ bu arada. evet, gerçekten de adının hakkını veriyor çünkü arabayla geçerken gördüğümüz yer bayağı bütün şehri görüyordu. O yüzden dönerken bir bakacağız oraya. Bakalım nasıl. Oradan döneceğizdir mutlaka. Yani dönmesek bile oradan dönmeye çalışacağım. Buranın geçmişi çok eskiye dayanıyor bu arada. Şu an bir yandan ona bakıyordum. Neymiş geçmiş buranın? Çok çok eskiye dayanıyor. Yerlilerin yaşadığı ormanlarmış. Çok çok eskiye dayanıyor yani. Hani bilinen Kanada tarihinin en eski yerleşim yerlerinden biriymiş. Native'ler yaşıyormuş burada, yerliler. Ormanın içinde yaşıyorlarmış. Bura komple ormanmış. Hı hı. Aslında böyle gölet falan yokmuş eskiden. Daha sonra 1535'te tabii ki bir tane beyefendi, Jacques Cartier denen insan, nasıl biridir bilmiyorum da nedense hoşlanmadım. Burayı owner olarak sahiplenmiş. Yani büyük ihtimal yerlileri telef etmiş diye yorumluyorum bunu. Neyse kimse hakkında suç atmayalım kimseye. Yani sözde yazan tarihe göre yerli köylüler tarafından çok hoş karşılanmış. Yani sizce böyle bir şey mümkün mü? Tamam, hadi mümkün olduğunu düşünelim. Diyelim ki gerçekten güzel bir ticaret yaptılar, paralarını verdiler falan. Ondan sonrasında çok fazla olay geçirmiş burası, yani sürekli bir tarihçe var. Yok işte bayağı bir ormanları kesilmiş, ağaçları kesilmiş birileri tarafından. Yağmalanmış vesaire. Burası aslında çok yağmalanmış anladığıma göre. Ya bütün Daha sonra devlet Amerika tabii kıtası ki gibi. el atmış mevzuya ve koruma yasası çıkarılmış buraya için 2005 yılında arkadaşlar. 2005 yılında mı? 2005'e kadar sanırım burası sömürülmüş. Bir rahip tarafından inşa edilmiş galiba burası. Hı hı. Ya çok fazla yazı var, sadece şey yapmaya çalışıyorum. Hızlı hızlı okuyup anlamaya çalışıyorum bir yandan. Bir ara 1904 yılında bir rahip tarafından burası şeye çevrilmiş. İyileşme alanına, healing alanına. Burada dualar vesaire ediliyormuş. Hmm. Ya çok Bayağı gerçekten tarikat. karmaşık bir tarihi var buranın. Yani bunu bayağı oturup araştırmak falan gerekiyor. Yanlış bilgi verdiysem kusura bakmayın diyeyim, yani şu an sadece ayaküstü Wikipedia taraması yaptım. Ya bayağı tarikat yeri olmuş burası. Ama yani ben hala yine söylüyorum. Ya su gerçekten çok temiz. Yani şu ana kadar Kanada'da gördüğüm en temiz göletlerden biri diyebilirim. Herhalde bakımı yapılıyor sürekli. Büyük ihtimal size tahmin, bir yandan da başka bir tahminde bulunmak istiyorum. Bu gördüğünüz gölet büyük ihtimal kışın donuyor ve insanlar burada buz pateni yapıyor. Bu parkta galiba alkol yasağı yok. Aa evet. Belki direkt bu eyalette alkol yasağı yoktur parklarda. Ya şöyle arkadaşlar. Normalde Toronto'da hemen hemen neredeyse bütün parklarda alkol tüketmek yasak. Yani burada sanırım öyle bir kural yok. Çünkü bu eyaletin kendine ait kuralları var. Yani ayrı bir ülke gibi varsayabilirsiniz. Hatta zamanında Quebec eyaleti Kanada'dan kopmak istemiş ve başlı başına bir ülke olmak istemiş. Bunun farkına varan hükümet Quebec'te bulunan bankaların, bütün bu tarz büyük firmaların, fabrikaların genel merkezlerini Ontario eyaletine çekmiş. O yüzden o günden sonra Quebec'in ekonomisi bayağı değişmiş. Bu konuda eşim daha bilgili. O daha doğru bilgiler verebilir. Yok yani daha bilgili derken ben de okuduğum, sağdan soldan okuduğum insanların direkt böyle Montreal'de ya da ne bileyim Quebec eyaletinde doğmuş falan insanlardan aldığım yorumlarla konuşuyorum. İşte eskiden bir ara, tam tarihini de hatırlamıyorum, Quebec bağımsızlık ilan etmek istemiş. Ve Kanada'da şey demiş, tabii ki yani bu insani bir hak, istiyorsanız neden olmasın. Oylama yapın, eğer halk isterse çoğunluk ayrılın demiş. Ya hoşgörüyle karşılamış. Çok da hoşgörü değil ama. İlk başta hoşgörüyle karşılamış. O zamanlar da yani Kanada'nın ekonomisi neredeyse Montreal'den akıyormuş. Ya, Quebec eyaletinden. Quebec Quebec City eyaleti ve yani. Montreal.
Aynen, Quebec eyaletindeki şehirlerde böyle büyük firmaların, işte Microsoft olsun, işte atıyorum ya, buranın en büyük firmalarının ana merkezleri oralardaymış. Yani Bankalar vesaire. bankaları mesela BMO diye bir banka var. Bank of Montreal. Yani direkt buradaymış yani, Evet. ana merkezleri. Yani o yüzden ekonomi biraz buradan akıyormuş. Toronto daha böyle, daha şu anki halini almadan önce Kanada'nın ekonomisi büyük oranda buradan akıyormuş. Tabi bunu tabi kaybetmek ister mi? İstemez. Doğal olarak şey yapmış. Okey demiş. Oylamaya açın. Ama oylama başlamadan, halk oylaması, buradaki tüm firmaları bir şekilde, artık o kısmı nasıl oldu bilmiyorum. Belki de hani bir kısmı yanlış mı bu bilgilerin, onu da tam bilmiyorum. Buradaki tüm firmaları bir şekilde bağlantılarıyla Kanada hükümeti Toronto'ya çekmiş. Yani Ontario eyaletindeki şehirlere çekmiş. Durum bu. Yani öyle olunca, ekonomiyi Toronto'ya çektikleri için, halk da tabii bunu görünce, Quebec eyaletindeki halk, eğer Kanada desteğini sırtımızdan çekerse biz galiba yaşayamayız bağımsız olarak diye düşünüp oylamada Kanada'dan ayrılmak istemiyoruz sonucu çıkıyor halk tarafından. Halbuki o zamana kadar Kanada halkı çoğunluk olarak istiyormuş ayrılmayı. Pardon, Quebec eyaleti halkı istiyormuş yani. Bunun sonucunda hala buradalar. Sonra ekonomisini nasıl düzeltmiş diyecek olursanız, o da turizmle gerçekleşiyor. Bu eyalet kendi turizme adıyor. İşte bir, atıyorum, Amerika kıtasındaki Avrupa esintisi diye pazarlanan bir turizm ortaya çıkıyor. Ki öyle de, hani başta da şehri gösterdiğimiz gibi böyle bir Fransa esintisi, daha işte küçük tatlı binalar vesaire. Zaten Fransızca dilleri. Bu şekilde çok fazla turist alıyorlar ve ekonomilerini kalkındırıyorlar tekrar. Ama şirketlerin çoğu hala Ontario eyaletinde, burada değil. Evet, genel merkezleri çoğunlukla Ontario eyaletinde. Ya çünkü hala yani bu eyaletin Kanada'dan bağımsız olma ihtimalini ellerinde bulunduruyorlar. Bu eyaletin adalet sistemi, polis sistemi, ya bütün her şeyi farklı. Çünkü örnek veriyorum, herhangi bir Kanada ile alakalı herhangi bir resmi bir yere başvururken her zaman şu yazıyor. Diyor ki işte bu sistem Quebec'te farklı olabilir. Ya ona göre Quebec için ayrı bir araştırma yapıyorsunuz her şey için. Buraları arkaya telifsiz müzikle cittiri 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 diye sanki arkada gıybet yapmıyormuşuz gibi koyacağız. Banu Berberoğlu'na sordular geçen. Neyle YouTube'a başlayabilirim Banu abla, ben de başlamak istiyorum diye. Banu Berberoğlu da cevap verdi. Ben telefonla çekiyorum diye. Banu Berberoğlu hala çekiyor mu? Başlayacak, yeniden başlayacak YouTube'a. İnan, senin YouTube'a girişinden çok daha heyecanlıyım Banu'nun girişinden. O benim için eski bir defter çünkü. Eski bir ikoniçe. İkoniçe. Peki sevgilisinden ayrılmış mı? Hiç bilmediğim Ayrıldı, konuda. ayrıldı. Ayrıldı mı? Hı hı. Toksik ilişkisi bitti yani. Evet. Mehmet Bey'den ayrıldı. Arkaya evirip çevirip bu Banu Berberoğlu ile ilgili konuştuğumuz 15 saniyeyi koysan ya tüm videoya. Sürekli bu dönüyor. Mehmet'le ayrılmış mı o? Şu an merkezdeyiz. Yani merkez bu şekilde. Yani çok detaylı gezemedik tabi. Bu sadece Montreal'e uğradık videosu. Aynen, yani uğramış olduk. Böyle bir yol gezisi yapmış olduk diyebiliriz. Hemen kahvelerimizi alıp bir Eskişehir'in öyle genel bir görüntüsünü gösterip yola çıkacağız. Aynen, yola çıkmamız lazım. Quebec'e geçeceğiz. Orası da 3 saat sürüyor yol. Anca işte 11-12 gibi gece orada olacağız. Evet. Sonra sabah erkenden kalkıp bir de Quebec'e gideceğiz. Saat 11'de Böyle otelden çıkmış olmamız lazım. Hızlandırılmış ekonomik bir road trip diyebilirim. Evet. Yani
Arkadaşlar Montreal gezimizin sonuna geldik. Yani çok bir gezi gibi olmadı. Sadece uğradık. Gördüğümüz kadarıyla, yapabildiğimiz kadarıyla bir video çıkarmaya çalıştık. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler izlediğiniz için. Görüşmek üzere Quebec'te. A few minutes later. Dur bakayım. Arkadaşlar Güle güle videosunu çektik. güle güle videosunu çektik. Otele gidiyoruz dedik. Tek şerit, her iki tarafta duvarlarla çevrili bir yolda. İleride kaza olduğu için sıkıştık kaldık ve şu an şöyle göstermek istiyorum. Kalan keklerimiz, kahvemiz ve MasterChef izliyoruz. Çünkü sıkıştık. İzleyecek başka bir şeyimiz de yok. Yolu da göstereyim. Mecbur izliyoruz yani. Şöyle yolu da göstereyim. Sağımız solumuz. Ya şurada ya. Şu kırmızıyı geçmemiz lazım ama geçemiyoruz. Burada sıkıştık herhalde. En az 1 saat diye düşünüyorum. Evet. En az 1 saat burada sıkıştık Zaten diye ben bu düşünüyoruz. iki yanında duvar olan yola girdiğimiz an Panik dedim oldu. ki panik oldum çünkü çok saçma. Yani küçücük bir şerit, otoyol bir de burası yani otoban. Sadece bu şerit iki yanı duvarlarla çevrili. Ben dedim ki burada bir 5 dakikadan fazla gidersek psikolojimiz bozulur dedim ve şu an burada mahsuruz. Sadece bunu da söylemedim. Şey dedi. Ya burada kaza olsa ne olur dedi ve biz durduk. Bir de öyle dedi. Yani şansımız. Yapacak bir şey yok. Belki de benim yüzümden olmuştur şu an bu gerçekten. Bunu çağırdık biz galiba. Neyse. Yapacak bir şey yok. Gecemiz böyle geçiyor. Artık herhalde gece 2'de 3'te ulaşırız otele. Kısmet. Kısmet. Allah'tan kahvemizi almıştık. Onu içebiliyoruz. Yani yemeğimiz, kahvemiz var yani. Evet. MasterChef de var. İnternet çekiyor mesela. Evet, internet çekiyor. Çoğunlukla yapacak bir şey yok. çekmiyordu çünkü buraya gelirken. Bunu paylaşmak istedik. Kendinize iyi bakın.